Elhamdülillah, vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah'a hamd, Resulüne selat ve selam olsun. Böyle bir konuşmayı ilk defa yapacağım. Çok heyecanlıyım. Bir hata edersem affola inşallah. Öncelikle kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Adım Batuhan Fidan ve 25 yaşındayım. Sakarya'da doğdum ve ilkokul eğitimimi orada tamamladıktan sonra 2008 yılında Londra'ya geldim. Ortaokulu Whitefield School'da tamamladıktan sonra yine aynı okulda Product Design, Media Studies, IT ve Türkçe üzerine A-Level tamamladım. Middlesex Üniversitesi'nde Product Engineering bölümünü okudum. Şu anda CLTV YouTube kanalından Siret MBA derslerini takip ediyorum. Vakit buldukça kitap okuyorum. Onun dışında şu anda Instagram üzerinden Türkçe kitap satışı yapıyorum. Ve ulaşımda erişilebilirlik üzerine bir YouTube kanalı açma üzerinde çalışıyorum. Ayrıca İngiltere'ye evlilik vizesiyle gelenlerin vize uzatma başvurularında danışmanlık yapıyorum. Boş zamanlarımda film izlerim, futbol maçı izlerim, Lego yaparım veya PlayStation'da FIFA oynarım. Hatta bir gün backstage'de siz gençlerle de bir FIFA turnuvası yapmak isterim eğer başkanlarımız ve hocalarımız izin verirlerse. Program boyunca gülüyorum, dikkatiniz dağılıyor, gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz. FIFA'da benden yediğiniz gollerden sonra da böyle eğlenebilir misiniz? Hiç bilmiyorum yani. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Tabii kazanana da küçük bir hediyemiz olur. Artık FIFA'da kodlarımızı paylaşırız. Konuyu daha fazla dağıtmadan bugün size dünyaya neden geldiğimizden bahsetmek istiyorum. Yüce Rabbimiz Zariyat Suresi 56. ayette ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Yine Hud Suresi 61. ayette o yani Allah sizi yeryüzünden topraktan yarattı ve sizi oranın imarında görevli de buna donanımlı buyuruyor. Tabii ki bu iki ayetten çıkan mana çok fazla. Tefsir kitaplarında tefsir alimleri bu manaları vermiştir. Ben bizim kolayca anlayabildiğimiz manalardan bahsetmek istiyorum. Bu iki ayetten de anlıyoruz ki biz bu dünyaya Allah'a ibadet etmek ve dünyayı imar etmek için geldik. Birinci maddede yapacağımız belli ibadet, öncelikle farz ibadetler, namaz, zekat, oruç ve hac gibi. Onun dışında nafile yapabileceğimiz ibadetler ve Allah rızası için yaptığımız her şey. Zaten biz bu farz ibadetleri yerine getirdiğimizde çalışmak da ibadet oluyor, okula gitmek de ibadet oluyor. Gün içinde yapacağımız hayırlı işlerin hepsi de ibadet oluyor. Peki dünyayı imar etmek konusuna gelirsek, en kolaylaştırılmış anlamıyla insanlara faydalı işler yapmak, aslında ne yaparsak yapalım, yapabileceğimiz en iyi şekilde yapmak. İster az olsun, ister çok olsun, ister zor, ister kolay ama yapabildiğimiz bir şey. Bu konuda size Sahabe Efendimiz Safvan bin Muattal'dan radıyallahu anh bahsetmek istiyorum. Hazreti Safvan'ın uykusu çok ağırmış. Onu uyandırmak çok zormuş ve sadece uykusunu aldığı zaman kendi uyanırmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yüzden onu ordunun artçısı olarak görevlendirmiş. Yani ordunun bayağı arkasından gelir, yolda bir eşya unutulduysa veya düştüyse onları toplayıp getirirmiş. Düşünsenize eğer Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ordunun içinde bir görev verseydi, uykusu ağır olduğu için onu uyandıramayacaklardı mola verdikleri zaman ve tekrar hareket etmeleri çok güç hale gelecekti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Safvan'ın bu özelliğini değerlendirmiş ve ona en iyi yapabileceği görevi vermiştir. Bir hocam her insanın farklı bir cevheri var demişti. Önemli olan onu bulup çıkartmak. Yani herkesin yapabileceği iş farklıdır ve bunu bulmalıdır. Hud suresindeki ayetten gene aynı şekilde görüyoruz ki insanoğlu yeryüzünü imar etmeye donanımlı olarak yaratılmıştır. Yani herkes dünyayı imar etmesi mümkündür. Bunu yapabilir. Sadece herkesin donanımı farklıdır ve bunu bulması gerekir. Hazreti Safvan örneğinde de gördüğümüz gibi bazen dezavantaj gibi görünen, eksik gibi görünen şeyler fırsata çevrilebilir. Aynı Hazreti Safvan örneğinde olduğu gibi. Tabii ki var bu işlerin. Ama önemli olan bu zorlukları aşabilmek ve daha da zorlaştırmamak. Çünkü ne deniyor? Zorlaştırmayın, kolaylaştırın. Biz
en doğru işi en iyi şekilde, en kolay şekilde yapmak için geldik. O yüzden kendimizi iyi tanımalıyız ve neyi daha iyi yapabileceğimizi bilmeliyiz. Mesela okula giderken derslerimizi mümkün mertebe en iyi şekilde yapmalıyız. Ama bir dersimiz diğerlerinden daha iyi ise ona odaklanıp onu daha iyi hale getirip en iyisi yapmalıyız. Eğer böyle yaparsak meslek seçimimizde daha doğru olur. O yüzden A-Level seçiminizi yaparken gençlere sesleniyorum buradan. Neye yatkın olduğunuzu, neyi daha iyi yaptığınızı bilin ve derslerinizi ona göre çalışıp seçiminizi yapın. Mimar mı olduk? Kendimizi geliştirip en iyi mimar olmaya çalışmalıyız. Bu her meslek için geçerlidir. Müslüman olarak da dinimizi en iyi şekilde öğrenip en iyi Müslüman olmayı çabalamalıyız. Rabbim yapabildiğimiz işi en iyi şekilde yapabilmeyi bizlere nasip etsin. Çok teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.